Merhaba, bugün Antik Şehirler serimizde İstanbul'un Doğu Roma dönemindeki en görkemli yapısı Konstantinopolis Hipodromu'nu tanıtacağız. Keyifli seyirler. Konstantinopolis Hipodromu, Roma ve Doğu Roma devirleri boyunca at arabası yarışları için kullanılmış bir alandı. İlk olarak milattan sonra 3. yüzyılların başlarında İmparator Septimius Severus döneminde inşa edilmiş olup milattan sonra 4. yüzyılda ise İmparator 1. Konstantin tarafından daha görkemli bir yapıya dönüştürülmüştür. Hipodrom ayrıca geçit törenleri, infazlar ve imparatorun düşmanlarının kınanması gibi halka açık farklı olaylar için de kullanılmaktaydı. 13. yüzyılın başlarında gerçekleşen 4. Haçlı Seferi'ni takip eden süreçte hipodrom, eşsiz yapılarının ve sanat eserlerinin talan edilmesiyle işlevini yitirdi. Pek çok Roma şehri halkı eğlendirme amacı güden heyecanlı at arabası yarışlarına ev sahipliği yapması için Roma'daki Circus Maximus benzeri arenalara sahipti. İleride Konstantinopolis'e dönüşecek olan Bizantiyon şehri de bunun dışında değildi. Milattan sonra 193 ile 211 yılları arasında hüküm sürmüş İmparator Septimius Severus, şehirde bir arena kurulması için milattan sonra 3. yüzyılda maddi destekte bulunmuştu. Milattan sonra 306 ile 337 yılları arası hüküm süren 1. Konstantin ise hipodromun imparatorun gücünü, zenginliğini, cömertliğini, günlerce süren çoğunlukla bayramlarla çakışan ölçüsüz eğlencelerle göstermede sağladığı rakipsiz fırsatı fark etmişti. Bu sebeple imparatorluğun başkentini Roma'dan, ileride adı kurucusundan dolayı Konstantinopolis'e dönüşecek olan şimdiki İstanbul'a yani Nova Roma'ya taşındığında sadece yenileme ve genişletme çalışmalarında bulunmamış, aynı zamanda ilk yarış etkinliğinde halka kıyafet ve para dağıtmıştı. Hipodrom, kenarları kavisli dikdörtgen yapısıyla Roma İmparatorluğu'nun pek çok yerinde rastlanılan bir görünüşe sahipti. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 metre genişliğindeydi. Bu parkur turu 300 metre uzunluğunda olmalıydı. Ortalama 30 bin ile 100 binin üzerinde bir rakam önerilmektedir. Önemli izleyiciler önlerdeki mermer sıralarda otururken sıradan halk seyyar satıcılarından alabildikleri yastıklar ile ahşap sıralara oturmaktaydı. Oturaklar parkurdan 12 metre yükseltilmiş olup bir hendek yardımıyla bu iki alan birbirinden ayrılmıştır. Anıtsal geçit kapısı tepesine kondurulmuş parlak bronzdan yapılma at arabası heykel grubuyla süslenmişti. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi yağmasında bu heykel grubu çalınmıştır. Günümüzde Venedik'teki St. Mark Katedrali'nde sergilenen at heykelleri büyük ihtimalle Konstantinopolis'ten getirilen heykeller grubunun kendisidir. Yarışçılar Spina adı verilen merkezdeki ada etrafında 7 kez turlamalıydı. Spina, imparatorluğun dört bir yanından getirilmiş, aralarında eski Roma imparatorlarının ve zaferi çağrıştıran Kartal'ın, mitolojik kahraman Herkül'ün figürlerinin de bulunduğu heykellerle adeta bir müze görünümündeydi. Merkezdeki ada taş bloklarından meydana getirilmiş bronz kaplamalı bir tanesinde bulunduğu obeliskler ile M.Ö. 5. yüzyılda tarihlenen ve Delfi'deki Apollon tapınağından getirilen bronz yılanlı sütunun da dahil olduğu bir dizi sütunla süslenmişti. Alt kısmı İstanbul'da hala görülebilir olan yılanlı sütun, orijinalinde 3 yılanın birbirine dolandığı 8 metrelik bir heykeldi. Milattan sonra 6. yüzyıl yarışçısı Porfirius'un günümüze ulaşan heykel kaidesini de gösterdiği gibi bazı sevilen yarışçıların heykelleri yine bu adada sergilenmekte. Spina'daki antik eserlerin en göz alıcısı şüphesiz M.Ö. 15. yüzyılda 3. Tutmose döneminde tarihlenen ve Karnak'tan getirilen Mısır obleskisidir. 25.6 metre yüksekliğindeki bu heykelin tahtı ele geçirmeye çalışan Victor ve Maximus'u milattan sonra 389'da yenen 1. Theodosius'un zaferini ölümsüzleştirmek adına diktirildiği düşünülmektedir. Obeliskin oturduğu platform mermer olup üzerinde imparatoru, korumaları ve ailesi eşliğinde yarışları izlerken tasvir eden kabartmalarla süslüdür. Yarışlar kitleler arasında fazlaca popülerdi ve yarışçılar en azından düzenli olarak ödül kazananlar bir kahramanmış gibi saygı görürdü. İddialar pek çok izleyici için gösterilere ayrı bir heyecan katmaktaydı. Müzisyenler, dansçılar, akrobatlar ve hayvan terbiyecileri yarış aralarında halkı eğlendirmekteydi.
İmparatorlar da bu gösterileri Katisma adı verilen imparator localarından düzenli olarak takip etmekteydi. Karnak obeliskinin kaidesindeki tasvirler, spor müsabakaları ve anma törenleri dışında hipodromda gerçekleşmiş öbür olaylardan izler taşır. Kaidenin bir yüzünde imparatorlarının önünde diz çökmüş ve muhtemelen infaz edilecek esirler görülmektedir. Öbür yüzde ise barbar tutsaklar yeni hükümdarlarına haraçlarını sunmaktadır. Arena, suçluların infazı dışında pek çok imparatorluk infazlarına da şahit olmuştur. 5. Konstantin, kiliselerdeki ikonaları yasaklama girişimi sırasında kendisine karşı gelen keşişleri ve din adamlarını aşağılamak için onları rahibeler ile el ele tutuştururdu ve onları Spina etrafında dönmeye zorlardı. Bu yürüyüş sırasında halk oturma yerlerinden üzerlerine tükürdü. Siyasi bir güç olarak halk önünde alay etme ve hipodromdaki devasa kalabalık ayrılmaz bir ikiliydi. Milattan sonra 11-19 Ocak 532'deki kötü şöhretli Nika ayaklanmasında örneğinde olduğu gibi bazen bu gruplar tamamen kontrolden çıkabiliyordu. Şikayetlerinin çoğunun 1. Justinianus'un vergi zammını ve genel otokrasiyi hedef almasına rağmen isyanı ateşleyen olay, yakın bir zamanda yaşanan hipodromdaki şiddet olaylarına karşılık imparatorun yeşil ve mavilerden özür dilememesiydi. Organize olan bu belalı grup hep bir ağızdan yarışlarda yaptıkları tezahürat olan Yen, Nika diye bağırarak etkili bir güç haline gelmişti. Olaylar Justinianus'un oyunların başlangıç yarışları sebebiyle hipodromda bulunması üzerine başladı. Yarışlar iptal oldu ve holiganlar imparatorlarını hedef alarak hipodromdan sokaklara döküldüler. İsyancılar arkalarında Ayasofya ve Zeuhippos hamamları, Çalke kapısı, Augustaio'nun büyük bir bölümü ve meclis binasını da kapsayan kundaklamaların sebep olduğu büyük bir yıkım bıraktı. İsyan gittikçe bir ayaklanmaya dönüştü. Fakat Justinianus kolayca geri adım atmadı. Tüm isyancıları anlaşma bahanesiyle 30.000 isyancıyı hipodromda toplayarak acımasız şekilde katlederek isyanı bastırdı. Bu krizin ardından birkaç yıl süreliğine hipodromda hiçbir oyun düzenlenmedi. Milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren gruplara getirilen kısıtlamalar ve sadece törensel gösterilere katılmalarına izin verilmesi önemlidir. Son olarak milattan sonra 717 ile 741 yılları arasında hüküm sürmüş 3. Leo, hipodromu önemli duyuruların yapıldığı bir toplanma alanına dönüştürdü. Roma İmparatorluğu'nun etkisinin azalmasıyla milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren hipodromdaki yarışların sayısında azalma görülmeye başlanır. Bu yarışlar milattan sonra 9. yüzyıla kadar varlığını sürdürür. İdamlar ve infazlar gibi halka açık gösterimler 13. yüzyıla kadar devam etmiş olup 4. Haçlı seferlerinde hipodromun talan edilmesiyle son bulmuştur. Hipodroma ait pek çok yapı taşı başka yapılarda kullanılmak üzere alınmış. Hipodrom büyük oranda kaybolmuş olsa bile günümüz İstanbul'unu süsleyen yılanlı sütun ve 2 orijinal obelisk sayesinde yapının ana hatları orijinal tabanından birkaç metre yükseklikte hala çizilebilmektedir. Umarım belgeselimiz hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha büyük bir kitleye ulaşmamıza yardımcı olursanız mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler.